Bazı kitaplar vardır, siz onları okumazsınız. Onlar sizi avlar. Moby Dick işte o kitaplardan biri. Çoğumuzun okuma listesinin o beyaz balinası, başlayıp bitiremediği, bir türlü zıpkını saplayamadığı o devasa gövde, sadece sayfa sayısı yüzünden değil, dilinin, yapısının, felsefesinin ağırlığı altında ezildiğini hisseder insan. Peki, neden bu kadar zor bir metin, bu kadar tuhaf bir canavar 1,5 asırdan fazladır peşimizi bırakmıyor? Neden hala en büyük Amerikan romanı olarak anılıyor ve her nesil yeniden onunla boğuşmak zorunda kalıyor? Çünkü Moby Dick, bir balina avı hikayesi değildir. Moby Dick, insanın evrenin dipsiz karanlığına, o sessiz, kayıtsız boşluğa bakıp orada bir anlam, bir düşman, bir tanrı görme arzusunun ve bu arzunun getirdiği trajedinin hikayesidir. Bugün, Pequod gemisine atlayıp bu dipsiz sulara biz de açılacağız. Kaptan Ahab, değil, Melville'in peşinden. Herman Melville bu kitabı yazdığında henüz 30'larının başındaydı ama sanki 1000 yıldır yaşıyor gibiydi. Kendisi de balina avcılığı yapmış, Pasifik'in tekinsiz sularında yıllarını geçirmişti. Dünyanın ucundaki adamlara, medeniyetin unuttuğu limanlara, insanın en ilkel ve en karmaşık hallerine tanık olmuştu. Moby Dick işte bu tanıklığın bir ansiklopedisi gibidir. Ama yayınlandığı 1851 yılında tam bir fiyaskoyla karşılaştı. Okurlar macera dolu bir deniz hikayesi beklerken, karşılarında balina türlerini anlatan sıkıcı bölümler, felsefi monologlar, Shakespeareyen bir delilik buldular. Amerika o dönemde kendine güveni tam, doğayı ehlileştirebileceğine, teknolojisi ve iradesiyle dünyaya hükmedebileceğine inanan genç bir ülkeydi. Balina avcılığı dönemin petrol endüstrisiydi. Okyanusun derinliklerinden çekip çıkarılan yağ, şehirleri aydınlatıyor, makineleri çalıştırıyor, kralların taç giyme törenlerinde kutsal bir yağ olarak kullanılıyordu. İnsan iradesinin doğa üzerindeki zaferinin en somut kanıtıydı. Melville ise bu zaferin ne kadar kırılgan, ne kadar anlamsız ve ne kadar tehlikeli bir yanılsama olduğunu haykırıyordu. Ama kimse onu duymadı. Melville, hayatının geri kalanını unutulmuş bir yazar olarak geçirdi. Ta ki 20. yüzyıl modernizmi, onu yeniden keşfedene kadar. Çünkü modernizm, insanın o rasyonel kendine güvenen kalesinin aslında ne kadar dayanıksız olduğunu anlamıştı. Ve Melville, bunu onlardan yarım asır önce görmüştü. Kitabın yaptığı ilk şey, bize şunu söylemek: bildiğini sandığın her şeyi unut. İnsan aklının evreni anlama ve kategorize etme çabasının ne kadar beyhude olduğunu yüzümüze vuruyor. Kitap, balina kelimesinin etimolojisi ve edebiyattaki farklı kullanımlarıyla, yani bir alıntılar yığınıyla başlar. Bu, Melville'in bize bir uyarısıdır. Bakın, Etinen der, yüzlerce yıldır bu varlığı kelimelerle, tanımlarla yakalamaya çalışıyoruz, ama hepsi eksik, hepsi birer parça. Ardından gelen ve okurların genellikle atladığı o meşhur setoloji, yani balina bilimi bölümleri, aslında birer parodidir. Melville, balinaları bir kütüphaneci gibi folio, oktavo, duodecimo gibi kitap boyutlarına göre sınıflandırır. Bu, bilimsel pozitivizmin, kibirli tasnif etme arzusuna atılmış bir kahkahadır. Doğanın kaotik, akışkan ve devasa gücünü, insan yapımı küçük kutulara sığdıramazsınız der. Bu çaba trajikomiktir. En çarpıcı anlardan biri, İşmael'in hanın duvarında asılı duran, ne olduğu anlaşılmayan isli bir tabloya bakmasıdır. Tablo o kadar karanlık ve belirsizdir ki, bakan herkes onda farklı bir şey görür. Bir balina, bir girdap, bir kaos. İşte Moby Dick'in kendisi de o tablodur. Evrenin kendisi de o tablodur. Boş, anlamsız ve şekilsiz bir tuval. Ve biz insanlar, o tuvale bakıp, kendi korkularımızı, arzularımızı, tanrılarımızı ve şeytanlarımızı çizeriz. Kitap boyunca Melville, balinayı resmetme çabalarının ne kadar gülünç olduğunu anlatır durur. Çünkü balinanın gerçek formunu, ölü bir iskeletten veya karaya vurmuş bir leşten anlayamazsınız. Onu anlamak için, onun kendi elementinde, okyanusun ortasında hayatınızı riske atarak, onunla yüzleşmeniz gerekir. Bilgi, konforlu bir kütüphanede değil, tehlikenin kalbinde kazanılır. Ve yine de, o bilgi bile asla tam olmayacaktır. Bu bilinemezlik, bizi kitabın en derin felsefi meselesine getiriyor. Ahab-ı takıntısı sadece bir intikam arayışı mıdır, yoksa daha fazlası mı? Starbuck gibi rasyonalist karakterler için Moby Dick, bacağını koparmış tehlikeli ama sonuçta aptal bir hayvandır. Ondan kaçınmak, ticari olarak daha karlı balinaları avlamak mantıklı olandır. Ama Ahab için, beyaz balina bir hayvan değildir. O, bir maskedir. Ahab, meşhur tiradında söylediği gibi, bütün görünen şeyler, sadece birer karton maskedir.
Ama her olayda yaşayan eylemde kesin gerçekte bilinmeyen ama yine de akıl sahibi bir şey o akılsız maskenin arkasından yüzünü gösterir. Eğer insan vuracaksa, o maskenin içinden vurmalıdır. Ahab, evrenin kayıtsızlığına, anlamsız şiddetine dayanamaz. Başına gelen felaketin arkasında, kötü niyetli bir irade, bir akıl olduğuna inanmak ister. Moby Dick, onun için bu kötü niyetli aklın ete kemiğe bürünmüş halidir. O beyazlık, meselenin kalbidir. Melville, beyaz renginin dehşetini anlattığı bölümde, beyazın normalde saflık, masumiyet, ilahilik gibi anlamlara gelirken, doğada korkunç bir şeyle birleştiğinde nasıl en büyük dehşet kaynağına dönüştüğünü anlatır. Beyaz bir kutup ayısı, beyaz bir köpek balığı ve en korkuncu, Moby Dick'in o hayaleti andıran ruhsuz albino beyazlığı. Çünkü bu beyazlık bir renk değil, rengin yokluğudur. Her şeyin arkasındaki o anlamsız boşluktur. Ateizmin, nihilizmin rengidir. Ahab, bu boşluğa bakıp ona bir yüz, bir kimlik, bir düşman atfeder. Çünkü kayıtsız bir evrenle savaşamazsınız ama bir şeytanla savaşabilirsiniz. Kitapta karşılaştıkları İngiliz gemisinin kaptanı Boomer da kolunu aynı balinaya kaybetmiştir. Ama o bunu hayatın bir cilvesi, bir iş kazası olarak görüp yoluna devam eder. Ahab ise bu seçeneği reddeder. O, acısını kişisel bir hakarete, evrensel bir savaşa dönüştürür. Ve bu, onun trajedisidir. Anlamsız bir dünyaya anlam dayatma çabasının getirdiği yıkım. Fakat Kaptan Ahab, bu mutlak bireysel irade ve yalnızlık iddiasına karşı Melville, kitabın tam kalbine bambaşka bir felsefe yerleştirir. Karşılıklı bağımlılık. Pequod gemisi, dünyanın dört bir yanından gelmiş, farklı ırklardan, dinlerden ve dillerden insanlarla dolu yüzen bir Birleşmiş Milletler gibidir. Her biri, kendi kişisel trajedisinden kaçan, isolatolar yani yalıtılmış adalardır. Ama gemide hayat, bu bireyselliğin bir yanılsama olduğunu sürekli hatırlatır. Bunun en güçlü metaforu, maymun halatı, monkey rope sahnesidir. Öldürülen balinanın kaygan sırtında durup, değerli yağ tabakasını kesen zıpkıncı Queequeg, belinden bir halatla güvertedeki İşmael'e bağlıdır. İşmael, o an anlar ki, Queequeg'in en ufak bir hatası, onun da okyanusun köpek balıklarıyla dolu sularına düşmesi demektir. Kendi kaderi, bir başkasının kaderine düğümlenmiştir. Queequeg benimle evliydi sanki der ve eğer nikah masasında değilse bile, bu karşılıklı bağımlılık durumunda, ikimiz de birbirimize bağlıydık. Bu sahne, Ahab, o tekil, egomanyak dünya görüşünün tam zıttıdır. Hiç kimse tek başına bir ada değildir. Hepimiz birbirimize görünmez halatlarla bağlıyız. Bu felsefenin en güzel örneği, İşmael ile yamyam olduğu söylenen Queequeg arasındaki dostluktur. Başlangıçta İşmael, bu vahşiden korkar, onunla aynı yatağı paylaşma fikrinden tiksinir. Ama kısa sürede, Queequeg'in sözde medeni Hristiyanlardan çok daha asil, dürüst ve şefkatli bir ruha sahip olduğunu görür. Queequeg, kendisiyle alay eden bir adamı boğulmaktan kurtarır. Kendi dini ritüellerine mutlak bir sadakatle bağlıdır ama İşmael'in inançlarına da saygı duyar. Melville, sağlam kafalı bir yamyamın sarhoş bir Hristiyandan daha iyi olduğuna karar verir. Bu dostluk, kitabın ırksal, dini ve kültürel önyargılara karşı en güçlü eleştirisidir. Gerçek insanlık, dogmalarda ya da medeniyetin parlak yüzeyinde değil, bu temel ahlaki sağlamlıkta ve karşılıklı saygıda yatar. Peki, 19. yüzyılda yazılmış, balina anatomisiyle dolu, dili ağır bu devasa kitap bugün neden ölmeyi reddediyor? Neden hala bizimle konuşuyor? Çünkü Ahab, takıntısı, bize modern dünyanın en büyük tehlikelerinden birini gösteriyor. Yankı odalarını ve ideolojik monomanyayı. Ahab, Pequod'u kendi kişisel yankı odasına çevirir. Altın bir sikkeyle mürettebatın iradesini satın alır, onları kendi deliliğine ortak eder. Starbuck gibi rasyonel itirazları bastırır. Diğer gemilerle yapılan ve bilgi alışverişi anlamına gelen gam ritüellerini reddeder, çünkü dışarıdan gelecek hiçbir sesin kendi mutlak gerçeğini sorgulamasını istemez. Tıpkı bugün sosyal medya algoritmalarının bizi sadece kendi görüşlerimizi yansıtan balonlara hapsetmesi gibi. Ahab, kendi komplosunun ilk kurbanıdır ve gemisindeki herkesi de bu komploya kurban eder. İkinci olarak, Moby Dick, bir çevre felaketi alegorisidir. İnsanın doğayı fethedilecek, sömürülecek, alt edilecek bir kaynak olarak görmesinin trajik sonuçlarını anlatır. Pequod'un yolculuğu, kar hırsıyla başlayan ama kibirle devam eden, doğanın dengesini hiçe sayan bir yıkım projesidir. Bugün iklim kriziyle, kitlesel yok oluşlarla yüzleşirken, Ahab,
doğaya savaş açan o kör kibrinin, bizim de kibrimiz olduğunu görmemek imkansız. Okyanusun derinliklerinden petrol çıkarmak için yola çıkıp, sonunda okyanusun kendisi tarafından yutuluyoruz. Son olarak Moby Dick, büyük veri ve her şeyi bildiğimize inandığımız çağımıza bir uyarıdır. Her şeyi ölçebileceğimizi, sınıflandırabileceğimizi, tahmin edip kontrol edebileceğimizi sanıyoruz. Melville ise bize evrenin kalbinde her zaman bilinemez, ölçülemez, esrarengiz bir şeyin kalacağını hatırlatır. Onu ne kadar avlamaya, zapturapt altına almaya çalışırsak çalışalım, o bizden kaçacak ve bazen en beklemediğimiz anda dönüp gemimizi parçalayacaktır. Moby Dick, insanın evrene anlam dayatma çabasının hem en görkemli hem de en trajik anıtıdır. Bize, o dipsiz boşluğa baktığımızda, gördüğümüz şeytanların aslında kendi yansımamızdan başka bir şey olmayabileceğini fısıldar. Bizi, kendi kibrimizle, takıntılarımızla ve en derin korkularımızla yüzleştirir. Ve o yüzleşmeden sağ çıkmak, en az okyanustan sağ çıkmak kadar zordur ve işte bu yüzden ölmeyi reddediyor.